Ulusal Müze'den aşağıya doğru inerken dümdüz devam ettiğinizde astronomik saate gidiyorsunuz. Sağa doğru dönerseniz bu tarafta eski belediye binasını geziyorsunuz. Eğer sola doğru devam ederseniz de birçok seçenek var. Onları göstereceğim size. Normalde eğer hafta içi ya da böyle hafta sonu herhangi bir yerde benle denk gelirseniz zaten size yazdığım reçetelerden bir tanesinin güzergahını göstereceğim. Ulusal Meydan'dan aşağıya, Ulusal Müze'den aşağıya doğru inerken sola döndüğünüzde gelin bakalım nereler varmış size. Hem kafelerini hem de özel, güzel, keyifli noktalarını göstereceğim. Burada mesela bir tane yeni açılan bir bira tadım şey var, müzesi açtılar. Bira tadım yeri açtılar. Prag'da çok fazla müze göreceksiniz. Bunları çok fazla önermiyorum size açıkçası. Bir sürü özel müze var ve küçük, irili ufaklı. Eğer birkaç günlüğüne geliyorsanız Prag'da müze gezmek yerine şehri gezebilirsiniz. Mesela arkadaki de tadım yerlerinden bir tanesi. Bunların geneli ya da bira müzeleri var. Yani Pilsen'deki bira müzesine gitmek varken bunları bence hiç denemeyin bile. Zaten hepsi turistik geneli. Yani belki keyif alabilirsiniz ama zaten daha güzellerini dışarıda da deneyebiliyorsunuz. Devam edelim. Yol üzerinde nereler karşımıza çıkacak? Binaların konsollarına bayılıyorum ya. Konsollarına, cumbalarına. Ben galiba tarihi eser seviyorum. Binaların işlemeleri. Eğer Pilsen'deki, zaten onun videosunu da çektim de daha hazırlayamadık. Pilsen'deki bira müzesine giderseniz asıl orijinalini göreceksiniz. Aslında sadece müze değil, fabrikayı gezdiriyorlar size. Fabrikanın içerisindeki mahzenleri ya da orada kullanılan işte depoları, hepsini teker teker fermentasyon alanlarını gezdiriyorlar. Onun sonunda da eğer alkol tüketiyorsanız size bir bardak bira tadımı yaptırıyorlar. Bunun içinde fermente, yani dinlendirilmemiş olanlardan, daha yani direkt hazırlananlardan, fıçıdan size doldurup veriyorlar. Yürürken nereye denk geldik? Flying Tiger. Zaten Zeynep'in Harikalar Diyarı'ndan da biliyorsunuzdur, sürekli buraya geliyor. Yani kendi ülkesindekine geliyor da burada da var. Bir sürü görebilirsiniz Prag'da. 4-5 tane var galiba. Yani şehir kısmında var, eski şehir kısmında. Ucuz, böyle farklı. Bazen çocuklara acil durumlar için, susturmak için, ağlamamaları için stickerlar ya da böyle şemsiyeler vesaire acil durum için alabilirsiniz. Kendinize de hediyelik bakabilirsiniz ya da böyle kendinizi mutlu etmek için küçük şeyler. Şimdi bu yol üzerindeki ben en sevdiğim pasajlardan bir tanesi bu sol tarafta gördüğünüz pasajlar. Bu arada Prag'da bisiklet turları da var. Şekil 1A. Bizim yaptığımız turlar genelde yürüyüş şeklinde oluyor. Sabah başlıyoruz, akşama kadar turlarımız gidiyor. Neyse, şimdi devam edelim. Sağ tarafta görmüş olduğumuz pasaj benim dışarıdan böyle izlemekten çok mutluluk duyduğum pasajlardan bir tanesi. Adı Adria Palace olarak geçiyor. Birinci katında kafesi, restoranı, üst katlarında da iş yerleri ya da özel kurslar mevcut. Devam. Arkamda görmüş olduğunuz yeri ise rahip ve rahibeler bir dönem burayı ekip biçme amacıyla kullanıyor. Bu bahçeyi 14. yüzyıldan itibaren burası böyle insanların kullanımı için açık bir alan haline getiriyorlar. Bu kısımlar rahip ve rahibeler sebzelerini, meyvelerini bu bahçeden sağlıyorlar. Gördüğünüz gibi de hala burası ana olarak aynı şekilde muhafaza ediliyor. Bu parkta çok çeşitli zaman geçirebilmeniz için yerler var. Sol tarafta çocuk oyun alanları var. Bu tarafta heykeller, ağaçların gölgelerinde banklar, insanların keyifli zaman geçireceği noktalar olarak belirlenmiş. Buraya gelirken, Frantişka Parkı'na gelirken birkaç seçeneğiniz var. İsterseniz bunlardan bir tanesi Tesla bir girişi, Tesla pasajının içerisinden geçiş. Diğeri ise arkadaki Adrian Palace'ın oradan geçiş. Bu heykellere bayılıyorum ya. Bunları çok seviyorum. Bana çok farklı bir his veriyor.
Bu parkta da akasyalar, ıhlamurlar, tabii ki de olmazsa olmazı Çekya'nın porsuk ağaçlarıyla kaplı. İç kısmının belli noktalarına giremiyorsunuz. Etrafı komple ağaçlarla kaplı. Bu görmüş olduğunuz arkadaki yerlerse komple güllerle oluşuyor. Güllerden oluşuyor. Onların altından da gölgeyle oturabiliyorsunuz. Devam edelim gezimize. En sevdiğim mekanlardan bir tanesine geldik. Şimdi bana özellikle mekan önerisi istiyorsunuz. Benden özellikle istiyorsunuz. Şimdi ben burada şuraya gidin buraya gidin demiyorum. Sadece kendimin sevdiği yerleri size tanıtacağım. Siz seversiniz gelirsiniz, sevmezsiniz gelmezsiniz. Size kalmış bir durum. Burası Frantişka Parkı'nın içerisindeki Kafe Truhlarna diye geçiyor. Truhlar biraz daha böyle marangoz anlamına geliyor. Truhlarna da anlamı marangoz dükkanı gibi bir anlam var. Gördüğünüz gibi buradaki bütün oyunlar ya da işte bütün her şey yoğunluk olarak ahşaptan yapılıyor. Toye. Chess. Okay, perfect. Aha. Görüyorsunuz burada insanlar ne yapıyor? Bu şekilde satranç oynuyorlar. Şahmat diyecektim ya, satranç oynuyorlar. İçerisinin tasarımı da benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle akşam böyle gün batımında burası çok güzel. Nasılsınız şu masayı? Ben bayılıyorum burayı. Her şey burada minimal şekilde düzenlenmiş, görüyorsunuz. Her şey böyle çok tatlı, küçücük. Çok böyle lezzetleri de güzel. Çok fazla seçenekleri yok ama bir şeyler içmek isterseniz burasını kesinlikle öneriyorum. Devam edelim. Başka nereler bizi karşılıyor? Şu üstü de çok hoşuma gidiyor. Burayı ben sonradan fark etmiştim mesela. Komple şu üst kısmını. Küçük konsol yapmışlar boydan boya. Orada insanlar köprü şeklinde büyük olasılıkla odalarına artık evlerine geçiyorlardı eski dönemde. Gidelim. Prag'ın güzelliklerini görmeye devam edelim. Parkını gezdik. Artık çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Hemen yan tarafta tam çıkışta ne göreceğiz? Size bir tane ulusal film müzesini göstereceğim. Buraya isterseniz please you can. İsterseniz burada da keyifli bir kahve vesaire içmek isterseniz zamanınızı harcayabilirsiniz. Fiyatları buranın cappuccino 55 korno, latte 60 korno. Normal Türk kahvesi aslında bizim bildiğimiz gibi Türk kahvesi gibi değil. Sadece haşlıyorlar. Ne deniyor ona? Çekirdeğini koyuyorlar. Öğütülmüş çekirdeği. Üzerine de su koyup haşlıyorlar. Burası diğer taraflara göre daha ucuz. Daha bayağı uygun bir kafe fiyat olarak. Devam edelim. Evet, çıktık gidiyoruz. Sakin sakin koşmuyoruz. Normal sakin bir şekilde Prag. Seviyorum bu şehri ya. Ben bu şehir için çok seviyorum. İstanbul gibi, ya ben özellikle diyordum. Denizsiz şehirde asla yaşayamam diyordum. Ki hala doğru. Yani bu konuda. Prag olmasa herhalde çok zorlanırdım. Prag dışında bir yer olsaydı. Gene deniz olmayan bir şehirde yaşamakta zorlanıyorum. Sürekli nehir kenarına gelme isteği oluyor. Tabii yetmiyor. Düzenli olarak deniz kenarına gidiyorum. Yani gitmek istiyorum. Senede ilk 2-3 kere en azından bir deniz görmem gerekiyor benim. Diğer türlü mutlu olamıyorum. Prag bile mutlu edemiyor. Düşünün yani. Şimdi bizim meşhur caddemize gidiyoruz. Bu yolun sonu Ulusal Tiyatro'ya çıkıyor. Onun dibinde de hemen neresi var? Vltava Nehri. Bu yolun sonunda Vltava Nehri'ne ulaşacağız. Neler göreceğiz. David Czerny'nin yeni yaptığı kelebek heykeli. Onun dışında Crème de la Crème denilen dondurmacıda dondurma vitrinini, Ulusal Tiyatro'yu, yolda giderken de Cafe Louvre'u göreceğiz. Hepsini detaylıca çektikten sonra sizlere anlatacağım. Tabii bunun dışında bir de Ulusal Kafesi var. Orası da çok eski kafelerinden biri. Neden bunlardan bahsediyorum? Çünkü en sonda Cafe Slavia, yani Nazım Hikmet'in geldiği zaman oturduğu, zamanını geçirdiği ve şiirlerinin bir kısmını yazdığı kafenin içerisine gideceğiz. Bakalım memnun olacak mısınız bu videodan? Gelmeden önce kesinlikle bu videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Keyifli Prag gezisi sizin olsun diye. Bizim sevdiğimiz mekanlardan bir tanesinden daha geçeceğiz. Şimdi bu içerisine girmiş olduğumuz yer Platz diye geçiyor.
Aslında küçük bir han gibi düşünebilirsiniz. Buranın girişini, buranın kapılarına bayılıyorum ben. Şu kapılarına bir bakar mısınız işlemeye? Zaten bende kapı sevgisi var. Vuramadım. Niye ses çıkmıyor? Başaramadım galiba. Evet, başaramıyorum. Neyse. Ahşap kapının işlemeleri beni hayran bırakıyor. Şu baykuşa bakar mısınız? Aslında çok küçük bir detay gibi gözüküyor ama mükemmel. Şu yukarısına, kilidine. Akşamları normalde bu pasaj kapanıyor. Sabah erken saatlerde açılıyor. Şimdi kışın buralarda genelde incin top oynuyor. Dışarı mekanlarında, dış kısımlarında insanlar iç kısımlara yönleniyor. Mecbur kalıyorsunuz çünkü bazen eksi 10 dereceyi buluyor. Biz normalde İstanbul'da hava sıfırı geçin, hava sıcak olsa bile yağmur olduğu günler dışarıya çıkmazken burada insanlar eksi 5, eksi 6 hiç fark etmiyorlar. Dışarı çıkmak istiyorlarsa çıkıyorlar. Bizim mekanda, şurası diğer sevdiğimiz yerlerden bir tanesi, Cafe Pilates diye geçiyor. Çok eski mekanlardan bir tanesi. Hem şık hem böyle oturması keyifli bir yer. Görüyorsunuz zaten. İçerisinde tatlıları da var. Küçük atıştırmalıklar da bulabiliyorsunuz burada. Bir şeyler yiyip içmek özellikle keyif veriyor. Neler varmış? Çorbası var. Domuz ürünleri var. Makarna kızartılarak yapılan ürünleri de var iç kısmında. Göreceksiniz. Aperol var, içeceklerden gin tonik vesaire vesaire. İçerisinde bu şekilde çok şık, çok nezih bir mekan. Burayı tercih ediyoruz biz de. Kış aylarında özellikle burayı tercih ediyoruz. Yazında bahçesini tercih ediyoruz. Sevdiğimiz mekanlar, önerilerden bir tanesi. Dobry den. Vitrin, tatlı sevenler için, tatlı denemek isteyenler için ideal. Bu pasajda ne bulabilirsiniz diye sorarsanız daha çok sanatsal alanlara ilginiz varsa onlardan bir tanesini burada görebilirsiniz. Çünkü çok farklı alanlarda galeriler var. Sanatla alakalı bütün malzemeleri bulabileceğiniz büyük bir dükkanda görebilirsiniz. Ben buranın dediğim gibi kafelerini seviyorum. Videoya girmek için çabalayıp duruyorum. Başaramadım. Görüyorsunuz zeytin ağacı. Çek ya da zeytin ağacı görmeniz çok normal. Nasıl mı yapıyorlar diye sorarsanız zeytin ağaçlarını böyle saksılarda yetiştiriyorlar. Diğer türlü zeytin bulamazsınız. Ya kuzucuğu çeker misin? Kuzucuk. Yaratıcı. Beğendim, sevdim. Onun gıdasını sevdim. Bir dakika nerede? Gıdı. Cadde üzerinden yürürken ne yaptık? Hemen bir sol tarafa doğru geçiverdik. Kafka'nın kafasına geldik. Kafka'nın kafasına gelirken en önemli dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi saatin ilk çeyreğinde çalışıyor. Yani örnek veriyorum 4'ten 4'ü çeyrek geçeye kadar çalışıyor. Ya da 12'den 12'yi çeyrek geçeye kadar her saatin ilk 15 dakikasında çalışıyor. Burada neyi ifade ediyor bu heykel? Aslında David Czerny'nin Kafka'nın kafası için yaptığı heykel 42 parçadan oluşuyor. Bu 42 parça ise neyi ifade ediyor? Kafka'nın ölüm yaşını ifade ediyor. Ölüm yılı. 42 yaşında Kafka vefat ediyor. Bunu ifade ediyor. David Czerny, Kafka'nın kafasının içerisinde bulunan karışıklıkları bu şekilde gösterdi. David Czerny'nin hemen Kafka kafasının olduğu yerin arkasındaki alışveriş merkezinde de yeni bir tane eseri var. Onu da zaten göstereceğiz. Görüyorsunuz. Kafka'nın kafası dedikleri en ünlü heykellerden bir tanesi bu. Etrafındaki kalabalık her saat başı, hatta saat başı olmasa bile sürekli burası bu şekilde kalabalık. Diğer tarafları gezmeye devam edelim. Devam. David Czerny'nin diğer ünlü bir heykelinin önündeyiz şu an. Arkamda duran hareketli heykel David Czerny'nin kelebek heykeli olarak geçiyor. Burası Narodny Trida yani Sarı Metro'nun önündeki duraktayız.
Arkamda görmüş olduğunuz heykeller hareketli. Normalde akşamları da böyle led şeklinde zaten ışıkları yanıyor. Bazı videolara böyle eski videolardan da ekleyeceğim videoların içerisine. Zaten akşamında görmüş olacaksınız. Arkamda görmüş olduğunuz yer aşırı derecede işlek bir cadde. Burada özellikle dikkat etmeniz gereken yerleri söyleyeyim size. Kesinlikle yaya geçitlerinde şekil bir ağ. Yaya geçidinden geçerken insanlar sağına soluna dikkat etmiyor. Öncelik tramvayın. Burası çok keskin bir geçiş olduğu için sakın ha sakın burada önceliğin sizde olduğunu düşünmeyin. Öncelik, bakın sağ tarafı kontrol etmiyorlar mesela. İnsanlar geçiyor ama sağdan tramvay geliyor. Hiç bakmıyor bile. Aşırı riskli. Bak şekil bir ağ. Arabada da aynı şekilde. Burada keskin geçişler var. Arabalar görmüyor ama genelde biliyorlar burayı kullananlar. Aklınızda bulunsun. Prag'a geliyorsanız ve araba kullanıyorsanız ya da yayaysanız tramvayın olduğu yerlerde öncelik tramvayın sakın ha sakın geçmeyin. Buradan devam edelim. Sağ tarafta görmüş olduğunuz yer ise Knedlin diye geçiyor. İçerisinde böyle dumpling hamuru gibi bir hamurun içerisine marmelat koyuyorlar. Onun dışarısına da böyle istediğiniz şeylerden kaplamışlar. Bazısında işte fındık, bazısında ceviz ya da böyle ıspanak görüntülü, böyle fıstık görüntülü şeylerle kaplıyorlar. Keyifli bir lezzet. Onun hemen ilerisinde ise bizim en sevdiğimiz yerlerden bir tanesi Cafe Lour var. Favori mekanımız. Ona da eski videolardan ben zaten ekleme yaparım size. İçerisini görmüş olursunuz. Burayı da kesinlikle görün. Çünkü burada Einstein zamanını geçirmiş, Çekoslovakya'nın eski Cumhurbaşkanı zamanını geçirmiş Václav Havel. Çekya'nın en eski kafelerinden ve hala günümüzde aktif olan kafelerinden bir tanesine doğru gideceğiz. Bakalım içeride neler bizi karşılayacak. Yapımı 1902 senesine ait bu kafe. O kadar çok fazla devlet adamı ya da bilim adamı ağırlamış ki bu kafe. Onlardan birkaç tanesini buraya koymuşlar kendi panolarına. Onlardan bir tanesi Kafka. Onun dışında kimi ağırlamış? Einstein. Einstein burada yaşadığı süreçte düzenli olarak bu kafede zaman geçiriyor. Onun dışında bizim çok tanımadığımız ama Çekler için önemli olan Masaryk diye bir cumhurbaşkanları var. Onlar onu ağırlamışlar. Onun dışında da en son dönemde Václav Havel olarak bilinen cumhurbaşkanlarını ağırlıyorlar. O zaman ne yapıyoruz? Kafenin derinliklerine doğru gidiyoruz. Let's go! Cafe Lour 1902 senesinde kurulmuş. Çok çeşitli misafirler ağırlanmış bu kafede. Onlardan bir tanesi de Einstein. Düşünsenize şu kapıdan eskiden Einstein geçmiş. Benim geçtiğim kapıdan Einstein'ın geçmesiyle birlikte ne yapmışlar? Direkt hediyelikçisini koymuşlar. En eski kafelerinden biri olduğu için bu tip böyle eski kafelerin bazılarında özel hediyelikçiler oluyor. Kendilerine özel tasarımlar, onları sergiliyorlar. Bu kafenin özelliklerinden bir tanesine gelindiğinde ise boşalıyorsunlar. Şimdi gelelim asıl noktaya. En eski telefon sistemini gösteriyor burada. Bu da burada küçük gazeteleri, onu göstereyim. Minnoş gazetecikleri. Burada eski dönemlere ait fotoğraflar var. Bunlarda hepsinde numaralar var teker teker. Hangi evi arayacaksanız örnek veriyorum buradan çeviriyorsunuz. Onu arıyorsunuz eski dönemlerde. Peki bunun dışında nasıl bir sistemi var? Örnek veriyorum. Aradığım ev şuradaymış. Görüyorsunuz. Işığına bastığınız zaman düğmesine direkt hangi noktayı arayacaksınız onu gösteriyor burada. Çok uzun senelerdir burayı bu şekilde muhafaza etmişler. En sevdiğim noktalardan birini göstereyim ben size. Buradaki kasası. Eski kasayı bile hala muhafaza etmişler. Çok şık bir şekilde duruyorlar. Eski kasası. Şimdi kurcalamak istemiyorum. Sadece bakıyoruz. Arka tarafı da böyle çok şık restoran. Restoran ve kafe olarak kullanılıyor. Bu arada bunlar da eskiden beri kullandıkları gazetelikleri hala gazetelik olarak kullanıyorlar bunları. İnsanlar geliyor özellikle belli yaşın üzerindekiler. Bunlar teker teker gazeteler okuyorlar. O zaman diğer kafeleri gezmeye devam ediyoruz. Let's go! Şimdi Bageteria'ya doğru gidiyoruz. Oldu da zamanınız eğer oldu da Prag'da gezerken acıkırsanız ya da sabah kahvaltısı isterseniz onun için en ideal noktalardan biri bu Bageteria'lar. Prag'da 4-5 tane, Eskişehir kısmında 4-5 tane var. Benim favorim Swiss. İçerisinde sadece eritilmiş peynir, birkaç çeşit peynir.
ceviz, karamelize soğan, domates gibi seçenekleri var onun içerisinde. Ben onu seviyorum. Ya da isterseniz etli, tavuklu ya da losos denilen somonlu balık çeşitlerinin de içerisine koydurabiliyorsunuz. Birçok vejetaryen seçeneği de var. Lezzetleri güzel olduğu için size tavsiye ediyorum. Gezimizin bu kısmında crème de la crème'in önüne gelmiş bulunuyoruz. Tabii ki de içerisini göstereceğim. Önünde normalde şu an kuyruk yok denecek kadar az. Normalde önündeki kuyruk 15 dakika falan sizi bekletebiliyor. Gidelim içerisini göstereyim size. Eğer içeride oturacaksanız bu kuyruğu beklemenize gerek yok. Direkt içeriye geçebiliyorsunuz. Bakalım vitrinde neler bizleri karşılayacak. Şu an birazcık fırsat buldum ve hemen sizin için çekiyorum vitrini. Bu şekilde devam ediyor. Boyutları da bunlar. Bakarsınız zaten hangisine istiyorsanız. Orta boy, büyük boy, küçük boy ya da büyük paketleri var. İçerisi üst katı da bu şekilde. Şimdi göreceğimiz anıt 17 Kasım 1989'u gösterdiği gün, tarih. Kadife Devrimi'nin başladığı günü ifade ediyor. Burada bulunan bölge aslında Kadife Devrimi'nin protestoların ilk başladığı anı, ilk başladığı dönemin temsilcisi olarak buraya yapılıyor. Burası 17 Kasım'da önünde gördüğünüz bu yapı aslında genel olarak o kadar büyük mumlarla kaplanıyor ki şu yer komple mumlarla kaplanıyor, görmüş olduğunuz yer. Mum ve karanfillerle ölen insanlar ya da o günle yaşananları anlatmak için. Bu kaldırım komple boydan boya mumlarla kaplandığı için insanlar yürüyemez duruma geliyor. Bu şekilde burayı gezerken küçük bir anıt olarak görseniz de aslında anlamı büyük bir yapı. Devam edelim turumuza. Bakalım nereler bizi karşılıyor. Ama gözlüğüm. Gözlüksüz çekemem bunu. Size benim için önemli olan bir noktayı göstereceğim. Bu arkamda bulunan yer. Normalde bu yapı çok modern bir yapı. Ben eskiden ilk Prag'a geldiğim zaman, Çekya'ya geldiğim zaman küçük bir şehirde kalıyordum. Yüksek lisansın son kısmındaydım o zaman. Tezi hazırlama aşamasında vesaire. Artık böyle çok bunaldığım zamanlar Prag'a geliyordum. Prag'da şu arkada Your Story Begins Here yazdığı noktada arkasında kafe vardı ve ben burada çok fazla zamanımı geçiriyordum. Şimdi bu hikayenin başladığı nokta, yani aslında benim için başladığı bir nokta. Keyifli Prag. Devam. Şu an Prag'da mutlu muyuz? Bence küçük şehirlerindense Çekya'nın tabii ki de Prag derim her zaman. Görüyorsunuz şu güzel tarihi yapı. Modern yapıyla aslında birlikte görebiliyorsunuz birçok şeyi. Sizin gözünüzü çok yormuyor. Bir de en önemlisi bence Prag'da yaşarken sizin yorulmamanızın nedeni her noktada görebileceğiniz yeşillik alanlarınız var. Evlerin genelde hemen yakınlarında parklar, bahçeler, keyif alabileceğiniz o kadar çok yer var ki. Yani en azından yeşilliğe doyabileceğiniz, bence bu da insanların biraz sakinlemesine neden oluyor. Özellikle de çocuk bahçeleri mesela ağaçlı alanların altına kuruluyor ki çocuklar güneşten korunsun. Zaten epi topu 2-3 ay güneş görüyorlar. Toplasanız da onun yarısını da görmüyorlar. Ama adamlar gene de çocukları düşünüyor işte. Bu görmüş olduğunuz kafede Narodni Kavarna, yani ulusal kafe olarak geçiyor. Buranın kurulum tarihi 1918. Düşünsenize 1918'de açılan bir kafe hala burada günümüzde devam ediyor. Neredeyse 100 küsür senelik bir kafe. İstanbul'da kaç tane böyle kaldı bilmiyorum. Ya da Türkiye'de kaç tane kaldı hiç bilmiyorum. Taksim'dekilerde zaten, Beyoğlu'ndakilerde kapandığı için. Ya da yer değiştirdi. Çok fazla seçenek yok. Ama içerisine girip zamanınızı geçirebilirsiniz. Biz ne yapıyoruz? Diğer kısımları gezmeye devam ediyoruz. Özellikle şuradaki binayı.
sevdiğim noktalardan birindeyiz. Şimdi dört tarafında çok sevdiğim yapı var. Onlardan bir tanesi. Arkanızda görmüş olduğunuz yer Çek Bilimleri Akademisi. Benim kütüphane olarak kullandığım, içerisinde de zaten ayrıca videosunu koyarım, yapı var. Burası çok uzun senelerdir, topluluk olarak, çok eski senelerdir topluluk olarak kurulduktan sonra kullanılmış. Bu sağ taraftaki yapı eski belediye, ulusal tiyatro. Buraya da yenisini yapıyorlar. Burası ulusal tiyatronun tiyatro. Ulusal tiyatronun üzerindeki zaten heykelleri görüyorsunuz, muazzam ve etkileyici. Onun hemen karşısına geldiğimiz zaman Kafe Slavia, Nazım Hikmet'in de gelip zamanını geçirdiği kafe. Peki bunun hemen ilerisinde neresi var? Lejyonerler Köprüsü. O köprünün altındaki adaya bayılıyorum ben açıkçası. Çok güzel zaman geçirebileceğiniz, gün batımını izleyebileceğiniz bir ada. Üzerine zaten geçeceğiz. Üzerine doğru devam edeceğiz. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Eğer bir akşam Prag gezerseniz, böyle saat 10-11 arasındaysa ve buradan geçerseniz kesinlikle göreceğiniz şeyler böyle döpiyezli ya da takım elbiseli, biraz daha ileri yaşlarda insanların bu arkamdaki ulusal tiyatrodan çıktığını göreceksiniz. Hepsi çeşitli oyunlardan çıkmış, keyifli evlerine dönüyor olacaklar. İnsanların mutlulukları zaten yüzlerinden okunuyor oluyor o sırada. Biz özellikle Kafe Slavya'da oturduğumuz zaman bu tarafa bakan camları tercih ediyoruz. Bu tiyatroya karşı zaman geçirelim diye. Şimdi sol tarafımızdaki yere gireceğiz. Kafe Slavia, Nazım'ın da zamanını geçirdiği yer. Buraya da Nazım'ın bulunduğu, fotoğrafının bulunduğu yeri göstereceğim. Nazım'ın burayı tercih etmesinin nedeni ise köprübaşı su kenarı olmasından dolayı. Malum, bunu nereden öğrendim diyeceksiniz. Turgut'tan öğrendim. Turgut nereden öğrendi? Sunay abiden öğrendi. Yani zincirleme bana aktarılan bilgi. Nazım İstanbul'da ise Galata kenarında zaman geçiriyor. Bunun nedeni de gene aynı. Galata'da bir köprübaşı, su kenarı olmasından dolayı gidelim. Nazım'ın bulunduğu şuradaki kolonun kenarına gidelim ve oradan Nazım'ı gösterelim size. Zaten çok fazla Türk turist geliyor. Onları da göreceksiniz. Genelde zaten insanlar burada oturuyor. Piyanocu dayı yok. Normalde bizim burada piyanocu dayımız vardı. Nerede? Yok. Evet. Burada ne yiyelim diye sorarsanız benim en çok tercih ettiğim, bunların bazılarının içerisinde alkol var. Likörlü seçenekler var tatlılarda ama benim en çok sevdiğimi göstereyim. Bunu yemenizi öneriyorum ve Prag'da en güzel yapan yer bence burası. İçeri böyle biraz daha karamelize bir lezzeti var. Karamel tadı var. Şunlar da tamamen Çeklerin tipik böyle ekmek üzerine koydukları lezzetleri. Bunları da özel günlerinde kullanıyorlar. Özel günlerde tatlı olarak sunuyorlar. İçerisi de bu şekilde zaten. Bu duvarlarda da daha önce ziyarete gelen önemli insanların fotoğrafları var. Bazıları yazar, bazıları düşünür. Normalde burada piyano çalıyordu. Bizim amcamız yok. Üsküdar'a giderken çalıyor genelde. Burası zaten hemen köprünün kenarını görüyorsunuz. Böyle bir kafe.
Adım adım Prag geziyoruz serimizin birincisinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Diğer serilerde görüşmek üzere. İyi günler.